Merhaba değerli dostlar. Ülkemizin hemen yanı başında her yeni güne daha büyük bir kaos ortamı ile başlarken, son günlerde İran ve İsrail arasında yaşananlar tüm dünya gündemine bomba gibi düştü. Biz de YouTube Evde kanalı olarak yepyeni çalışmamız olan "Biliyor muydun?" programına İran ve İsrail konusuyla başlamak istedik. Olası bir savaş durumunda kim nasıl bir savunma gücüne sahip? Bu konuyu derinlemesine inceleyelim dedik. İran Silahlı Kuvvetleri, geleneksel ordu ve İslam Devrim Muhafızları Birliği arasında bölünmüş en az 580 bin muvazzaf personel ve yaklaşık 200 bin eğitimli yedek personel ile Orta Doğu'nun en büyükleri arasında yer alıyor. Onlarca yıldır İran'ın askeri stratejisi, hassas ve uzun menzilli füzelerin, insansız hava araçlarının ve hava savunmalarının geliştirilmesine vurgu yaparak caydırıcılık üzerine kuruluydu. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini ve küresel enerji kaynaklarını aksatabilecek sürat tekneleri ve bazı küçük denizaltılardan oluşan büyük bir filo inşa etti. Yapılan araştırmalar İran'ın Orta Doğu'daki en büyük balistik füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinden birine sahip olduğunu göstermekte. Buna seyir füzeleri ve gemisavar füzelerin yanı sıra menzili 2000 kilometreye, yani 1200 milden fazla olan balistik füzeler de dahildir. Bunlar Orta Doğu'da İsrail dahil her türlü hedefi vurabilecek kapasite ve menzile sahip. Devlet haber medyasına halka açık röportajlar veren uzmanlara ve İranlı komutanlara göre, Tahran, son yıllarda yaklaşık 1200 ila 1550 mil menzilli ve radardan kaçmak için alçaktan uçma kapasitesine sahip geniş bir insansız hava aracı envanteri oluşturdu. İran, askeri geçit törenleri sırasında insansız hava araçları ve füze hazinesini sergileyerek bu birikimi gizlemedi. İran'ın insansız hava araçları Rusya tarafından Ukrayna'da aktif olarak kullanılıyor ve Sudan'daki çatışmalarda kullanıldıkları da ortaya çıktı. Uzmanlar, ülkenin üslerinin ve depolama tesislerinin geniş bir alana dağıldığını, yerin derinliklerine gömüldüğünü ve hava savunma sistemleriyle güçlendirildiğini, bu durumun hava saldırılarıyla yok edilmelerini zorlaştırdığını söylüyor. 2009 sonrası uygulanan uluslararası yaptırımlar, İran'ı yüksek teknolojili silahlardan ve yurt dışında üretilen tanklar ve savaş uçakları gibi askeri teçhizattan mahrum bıraktı. 1980'lerde Irak'la 8 yıl süren savaşı sırasında çok az ülke İran'a silah satmıştı. Ayetullah Hamenei, savaşın sona ermesinden bir yıl sonra 1989'da İran'ın dini lideri olduğunda muhafızları yerli bir silah endüstrisi geliştirmeleri için görevlendirdi ve bu çalışmalara büyük kaynak aktardı. İran'ın savunma ihtiyaçları için bir daha asla yabancı güçlere güvenmek zorunda kalmayacağından emin olmak istiyordu. Orta Doğu uzmanları, İran'ın bugün yurt içinde büyük miktarda füze ve insansız hava aracı ürettiğini ve bu savunma üretimine öncelik verdiğini söyledi. Yerli üretim filosunu genişletip modernleştirirken, aynı zamanda Kuzey Kore'den küçük denizaltılar da ithal ediyor. Videomuzun ilerleyen dakikalarında dünyaca ünlü savaş gücü istatistikleri ve araştırmalarının yapıldığı kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle her iki ülkenin de tüm savaş kaynaklarını detaylıca ve grafiklerle de karşılaştıracağız. Karşılaştırmaya geçmeden önce, şimdi de İsrail'in askeri gücünden bahsedelim. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin dünyadaki en donanımlı ordulardan biri olduğu biliniyor. Yıllık bütçesi 20 milyar doları aşıyor ve İsrail'in Amerika'nın ileri teknoloji ekipmanlarına da erişimi var. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti'nin kurulmasından sadece 2 hafta sonra 1948'de kuruldu. Ülkedeki ordu
18 yaşından itibaren büyük ölçüde zorunlu askerlik hizmetine bağlı. Raporlara göre yedek birimlerde yaklaşık 169.500 aktif görevli ve 465.000 İsrailli gönüllü bulunuyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 300.000 yedek askeri göreve çağırdı. Dikkat çekici bir şekilde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yıllık bütçesi bu yıl itibarıyla 23,6 milyar dolar civarında belirlenmiş. Silahlara gelince, İsrail bunu resmi olarak kabul etmese de nükleer savaş başlıklarına sahip olduğuna inanılıyor. Ayrıca İsrail, 2011'den bu yana milyarlarca dolar değerindeki demir kubbe füze savunma sistemine de sahip. Aynı zamanda çok sayıda uçak, tank, denizaltı ve toplara da sahiptir. Şimdi bu iki ülkenin askeri güçlerini grafiklerle rakamsal olarak karşılaştıralım. Dünyada ülkelerin askeri güç ve konvansiyonel savaş gücü istatistikleri konusunda en detaylı araştırmaları yapan iki kurumdan ilkinin verdiği bilgilere bakalım önce. 2023 sonunda belirlenen askeri harcama bütçelerini karşılaştırdığımızda, İran'ın 25 milyar dolar bütçe ayırırken, İsrail'in ise 23 milyar dolarlık bir askeri harcama bütçesi ayırdığını görüyoruz. İki devletin insan güçlerini karşılaştırdığımızda, İran'ın aktif askeri personel sayısı 610 binken İsrail'in aktif personel sayısının 169.500 olduğunu görüyoruz. İran'ın yedek personel sayısı 350 bin iken İsrail'in yedek personel sayısı ise 465 bin. İki ülke arasındaki insan gücü karşılaştırması yaparken en büyük fark askerliğe uygun nüfus konusunda görülmekte. İran'ın askerlik yapmaya uygun nüfus sayısı 23 milyonun üzerindeyken İsrail'in ise 1 milyon 700 binlerde olduğunu görüyoruz. Kara gücü karşılaştırmasında İran'ın 2842 tankına karşın İsrail'in 1650 tankı olduğu görülmekte. İran 3555 zırhlı araca sahipken İsrail ise 6135 zırhlı araca sahip. İran'ın 4873 topçusuna karşılık İsrail'in 1000 topçusu var. Motorlu topçu gücüne gelince İran 1030 motorize topçuya sahipken İsrail ise 650 adet motorize topçuya sahip. İki ülke arasındaki kara gücü kıyaslamasında son olarak sahip oldukları roket atar sayılarına bakalım. İran'da 1755 roket atar rampası varken İsrail'de ise 48 rampa olduğu görülmekte. Sıra iki ülkenin hava gücü karşılaştırmasına geldi. Toplam uçak sayısı İran'da 973 iken İsrail ise 618 uçağa sahip. İran'daki savaş uçağı sayısı 112 iken İsrail'de ise 41 savaş uçağı var. Çok yönlü uçak sayılarına geldiğimizde İsrail'in 230 uçağına karşılık İran'ın 75 uçağı olduğu görülmekte. Dünyaca ünlü araştırma kurumundaki bilgilere göre İran 23 yüksek irtifada uçabilen savaş uçağına sahipken İsrail'in ise yüksek irtifada uçabilen uçağı yok. Helikopter sayılarında da açık ara İran'ın üstünlüğü görülmekte. İran'ın 519 helikopteri varken İsrail'in ise 128 helikopteri var. İki ülke arasındaki kıyaslamalarda sıra radara yakalanmayan SİHA sayılarına geldi. İran'ın radara yakalanmayan gelişmiş SİHA sayısı 83 iken buna karşın İsrail'in gelişmiş SİHA sayısı 15. İran ve İsrail arasındaki savaş gücü karşılaştırmasında son kıyaslamamız deniz gücü hakkında. İran'ın toplam gemi sayısı 272, İsrail'in gemi sayısı ise 74. İran'ın 6 fırkateyni var iken İsrail'in fırkateyni yok. İran 3 adet korvete sahipken İsrail ise 7 adet korvete sahip. Deniz gücü karşılaştırmasında son olarak denizaltı sayılarına bakıyoruz. İran'ın sahip olduğu denizaltı sayısı 19 iken buna karşın İsrail 6 adet denizaltısına sahip.
Şimdi de dünyada ülkelerin askeri güç ve konvansiyonel savaş gücü istatistikleri konusunda en detaylı araştırmaları yapan kurumlardan ikincisinin verdiği bilgilere bakalım. Bu uzman kurum İran ve İsrail'i İnsan gücü, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, doğal kaynaklar, maddi kaynaklar, lojistik imkanları ve coğrafi konum ana başlıklarıyla karşılaştırmış. İnsan gücü ana başlığı altında toplam nüfus, mevcut erkek nüfusu, askerliğe uygun kişi sayısı, yıllık askerlik çağına gelen kişi sayısı gibi bölümlerde gördüğünüz üzere detayları ile kıyaslamalar yapılmış. Bu istatistik kurumunun verdiği bir diğer tabloda da her iki ülkenin de aktif askeri personel, yedek askeri personel ve paramiliter yani savaş eğitimi almış vatandaşlarının sayılarının karşılaştırmalarını görmekteyiz. Bu grafikte ise İran ve İsrail'in finans yani maddi kaynaklar konusundaki karşılaştırmasını görüyoruz. Finans konusunda yapılan kıyaslamalar her iki ülkenin de savunma bütçeleri, dış borçları, yabancı rezervleri ve satın alma gücü olarak detaylıca ele alınmış. Bu kurumun da kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri grafikleri, önceki dakikalarda anlattığımız ve gösterdiğimiz diğer askeri istatistik ve araştırma kurumundan pek farklılık göstermediği için tekrar yapmamak adına o grafikler üzerinde durmayacağız. Lakin bu uzman kurumun grafiklerinde hava kuvvetleri konusunda İran ve İsrail arasında yapılan kıyaslamada büyük bir fark olduğundan hava kuvvetleri grafiğini özellikle videomuza ekledik. Bu grafikte diğer uzman kurumun hava kuvvetleri grafiğine kıyasla İsrail'in toplam askeri uçak sayısında ve savaş uçakları sayısında İran'a bir üstünlüğü söz konusu. Sıra lojistik imkanları konusunda İran ve İsrail kıyaslamamızda. İran 319 havalimanına sahipken İsrail'in 42 havaalanı var. İran 942 ticaret gemisine sahipken İsrail ise 45 adet ticaret gemisinin sahibi. İran'ın 4 limanına karşılık İsrail'in 5 limanı var. Lojistik grafiğimizin devamında İran ve İsrail'in iş gücü kıyaslaması ve ülkelerin karayollarının uzunluklarının kıyaslamalarını görüyoruz. İran ve İsrail arasındaki son kıyaslamamızda doğal kaynaklar üzerinden olacak. Bu grafikte her iki ülkenin de petrol üretimi, petrol tüketimi, ispatlanmış petrol rezervleri, doğal gaz üretimi, doğal gaz tüketimi, ispatlanmış doğal gaz rezervleri, kömür üretimi, kömür tüketimi ve ispatlanmış kömür rezervleri kıyaslamaları yapılmakta. Son olarak her iki ülkenin de nükleer silaha sahip olup olmadığı konusunda resmi bir bilginin olmadığını ancak İran'da ve İsrail'de de nükleer silah olabileceğine dair ardı arkası kesilmeyen fısıltılar olduğunu da belirtelim. Değerli dostlar, bu videomuzda İran ve İsrail'in askeri güçlerini detaylıca karşılaştırdık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve henüz abone olmadıysanız yepyeni içerikleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videonun hazırlanması günler alsa da sizin videoyu beğenmeniz bir saniyenizi bile almaz.